3 yıl önce İstanbul'da bir şeyleri yapamadığımı hissettim. Kendimi gerçekleştiremediğimi hissettim. Bir otostop macerasına atıldım bir arkadaşımla birlikte. O süreçte de farklı şehirlerde sokak müziği yaptım. Bir gün İstanbul'da Maçka Parkı'nda kendi kendime çalarken yaşlı bir teyze gelip 1 lira koydu böyle yanıma. Ben dedim hani gerek yok, ben öyle kendi kendime çalıyorum. O da olsun dedi, al hani benim içimden geldi dedi. Ondan sonra öyle bir benim içimde de hoş bir duygu yarattı. Yaptığım müzik kendimden ortaya bir şeyler koyduğum bir şey olduğu için doğrudan insanlara ulaştırabilmek istedim aslında. Sokakta bunun en güzel yolu. Bir yandan da aslında çok cesaret de isteyen bir şey. Kendi içimde bazı şeylerin adımını atabilmek adına sokakta müzik yapmak çok büyük şeyler kattı bana açıkçası. Sadece basit bir kar tanesi. Bilemedim ki kimle olsaydım, nerede dursaydım, orada kalsaydım. İnsanlar hiç bakmayabiliyor ya da ilgi gösterebiliyorlar. İlk başlarda doğal olarak tabii ki de kaygılar oluşuyor. Acaba sevmiyorlar mı, istemiyorlar mı diye. Tabii hani dilencilik gibi görenler de var. Ama ben ne zaman, nerede çaldıysam hep insanlar mutlu oldu ve destekledi. O yaptığım şeyin hani dilencilik olduğunu hiç hissetmedim. La 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 la. Donmuşum doğduğumda, gözüm açılmış dünyaya. Benim için sokak müzisyenliği ya da müzisyenlik aslında bir aracı gibi. Çünkü ben hayatım boyunca çok zor şeyler yaşadım kendi içimde, geçmişimde. Ve insan bunları yaşarken aslında tek başına oluyor. Bir başka insanın sizi anlaması ve size yol göstermesi ya da destek olması biraz zor. O yüzden o süreçleri hep kendi başıma atlattığım için o atlattığım süreçlerden sonra elimde kalan şeyleri ben şarkı yaptım aslında. Bundan ben kendim faydalandım ve neler yaşadığımı bildiğim için birazcık da etrafıma baktığımda insanların da böyle şeyler yaşadıklarını biliyorum. Tabii herkesin kendine göre farklı bir hikayesi oluyor. Benim arzum bu şarkıları paylaşarak insanlara ulaştırmak ve onlara bir şekilde hani o kendi çıkmazlarında belki bir ses, bir yoldaş, belki bir şeyleri hatırlatacak, bazı şeylerin ne kadar değerli, bazı şeylerin de o kadar önemli olmadığını hatırlatacak şeyler olabileceğine inandığım için aslında müziğimi de artık paylaşmaya çalışıyorum. Yani müzisyen olmak istediğim için değil, şarkılarımı insanlara ulaştırmak için müzisyen olmaya çalışıyorum. Bir dert var aslında. La 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 la. Gündelik hayatlarımızda bir sürü olaylar yaşıyoruz. Ve genelde bu yaşadığımız olayları benim kendimde gördüğüm özellikle hep yüzeysel tarafında kaldığım. Ama aslında o yaşadığımız olayların içimizde, derinlerde başka bir noktayla birleştiğini ben fark ettim. Yani aslında hepimizin içinde yaralı bir gönül var. Ve o yaralı gönül belki çocukken, belki çok eski zamanlarda yaşadığımız olayları bir şekilde yorumlayamamamızdan kaynaklı içimizde kalmış tortular gibi görüyorum. Onu fark ettiğim için ve günümüzde de aslında insanlar kırılgan olan taraflarıyla hayatın içine dahil olabilmek gibi hareketleri pek yapamıyorlar. Genelde hep duvarlar örüyoruz, bir kabuğun içinde tutuyoruz onları. Çünkü kırılmaktan, üzülmekten korkuyoruz aslında. Benim de işte tam bu noktada şarkılarla birlikte hem kendime hem yapabiliyorsam çevremdeki insanlara anlatmak istediğim şey bu aslında. Gerçekten yüzleşmek çok zor bazı şeylerle ama birazcık sabır edip birazcık mücadele edildiği zaman aslında bu size kendinizi kazandırabiliyor. Sadece basit bir kar tanesiyim. Oh 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 oh. La 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 la. Süzülürken yukarıdan gördüğüm fotoğraflar